Bir de Skype bağlantımız olacak. Muhabirimiz Melihcan Çalışkan şu anda Skype'la hemen yayınımıza katıldı. Melihcan'dan biz bugün neleri öğreneceğiz? Biliyorsunuz bir hafta boyunca şimdi Yeni Doğan çetesine ilişkin bu başlayan dava süreci Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden bir tanesiydi. Melihcan da adliye koridorlarındaydı. Adliye salonunda davayı en yakın takip eden isimlerden bir tanesiydi. Melihcan, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle bugün davada neler oldu, neler yaşandı? Bir detayları aktarır mısın bize? Öncelikle bugün Fırat Sarı dinlendi. Biz zaten en çok da bugünü bekliyorduk. Çünkü Fırat Sarı davanın seyrini değiştirebilecek derecede önemli açıklamalar yapacaktı. Önemli bir savunma yapacaktı. Kendisi konuştu. Tabii ki örgüte dair detayları ondan dinledik biz. Özellikle hastanelerle ilgili anlaşmalarına değindi. Örneğin neler söyledi? Hastanelerle, özel hastanelerle yaptığı anlaşmada özellikle bunu bir avukat sordu. Sahiplerinin haberi var mıydı şeklinde bir soru geldi. Bebeklerin getirildiğinden, bebekler için yönlendirme yapıldığından. Bu noktada Fırat Sarı evet haberleri vardı dedi. Diğer yandan tabii ki yine suçlarını hafifletici ifadeler kullandı açıkçası ki biz çok sefer gördük bunu. Neredeyse çıkan tüm sanıklar suçlarını hafifletici, suçu reddedici ifadeler kullandı, ifadeler verirken. Yani savunma yaparken neredeyse tamamı isnat edilen suçları reddetti açıkçası. Biz zaten davanın bu aşamasında çok fazla bir itiraf beklemiyorduk ama yine de bu süreçte de önemli derecede itiraflar geldi ve bizler de tabii bunları takip ediyorduk. Yani çetenin üyeleri aslında iddianamede geçen çetenin üyeleri özellikle endişeli bir tavır içerisindeler şu anda mahkeme karşısında. Bunu söyleyebilirim. Evet. Fırat Sarı özetle şu şekilde konuştu. Yani bu bizden önce de vardı böyle bir yapı. Fakat biz bunu devam ettirdik dedi. Yani biz yeni bir şey yapmıyoruz aslında dedi. Bunun dışında tabii ki avukatının belli başlı açıklamaları oldu. Burada da tabii ki uzman görüşüne sürekli bir itham var, sürekli bir ifade var. Bizim gözlemleyebildiğimiz kadarıyla diyelim. Şimdi Can Türk hocam, mesela Melihcan'ın bu söyledikleri arasında gün içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi şuydu. Hani Fırat Sarı'nın iddiası. Yapıyı ben keşfetmedim, zaten vardı diyor. Yani benden önce de böyle bir durum vardı. Ben sadece geldim. Burada işleyişin içerisine dahil oldum ve daha sonrasında devam ettirdim süreci gibi bir şey de ortaya çıkıyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki günlerde bu soruşturma sanki daha da derinleştirilebilir gibi bir hava da var bu ifadelerden sonra. Belki Melihcan'a da sormak istediğiniz sorular vardır. Evet. Şimdi Mustafa Bey, ben 32 senelik devlet memurluğu yapan birisiyim. 6 senesi de bunun sağlık memuru olarak geçti. Sağlık meslek lisesi mezunuyum ve üniversiteye okurken hem çalıştım hem okudum. Ve o dönem tabii bugünkü gibi 112 denmiyordu ona. Hızır acil deniyordu. O oralarda çalıştık. Yani 6 senede ambulanslarda görev aldım. Şimdi yani tabii o zamandan bu zamana çok şeyler değişti. Mantık değişti, sistematik değişti ama bazı şeyler aynı şekilde kaldı. Nedir bu? Şimdi doğum zamanında veya işte ambulanslarda acil bir hastayı aldığınız vakit en yakın hastaneye belirli bir süre içerisinde sevk etme sorumluluğuna sahipsiniz. Tabii bu özel ambulansçılık veya devlete ait ambulansçılık sistemleri için de geçerli. Şimdi bu tarz yapılar her zaman var mıydı? Elbette vardı. Hatta çok daha farklı yapılar ilerleyen dönemlerde bu davanın seyrinden dolayı çıkartılabilir. Ama görülüyor ki işte bu Fırat Sarı ve bir doktor daha var, bir de ambulans şoförü var. Şimdi bunlar mevcut sistemin bir takım aksaklıklarından yola çıkarak bunu çok iyi kullanmayı başarmışlar. Şimdi bu ülkenin istatistiklere göre nüfusunun %26'sı çocuklardan oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanı, hükümet yetkilileri yıllardır işte nüfusumuzun önümüzdeki yıllarda azalışa geçeceğini, çocukların sayısının artması gerektiği, çocuk nüfusunun korunması gerektiğine dair defalarca söylendi. Ama görüyoruz ki işte Küçük Narin vakası, bu vaka
Demek ki Türkiye toplum olarak, devlet olarak veya bir bütün halinde çocuklarımıza yeterince sahip çıkmıyoruz. Bu sistematiğin yeniden ele alınması artık demek ki zorunlu hale gelmiş oluyor. Şimdi bu olay elbette basit veya işte bir grup çetenin, yani çıkar amaçlı kişilerin, doktorların, sağlık personelinin oluşturduğu bir yapı olmanın da dışında ele alınması gerektiğini düşünüyorum artık. Çünkü son zamanlarda çocuklara yönelik, başta cinsel istismar olmak üzere çocuk ölümleri, çocuklara yönelik şiddet, gerek ihmaller gerekse de art niyetli faaliyetler çocuklara yönelik arttı. Şimdi buradan yola çıkarak ben şunu düşünmeye başladım. Yani acaba çocuklarımız üzerinden bir terör faaliyeti mi başladı? Bu işin içerisinde sadece çocuklarımızın canının veya işte geleceğinin ortadan kaldırılması, yok edilmesi değil, aynı zamanda devletin işte sağlık sistemindeki açıklıklar veya sağlık sistemindeki bir takım boşluklardan yararlanarak hem devleti zarara uğratmak hem de çocuklarımızın geleceğini karartmak üzerinden bir takım operasyonlar mı düzenleniyor? Özellikle işte davayı elimden geldiği kadar, anladığım kadar izlemeye çalışıyorum. Buradan da şunu çok merak ediyorum. Şimdi biz genelde hep işte kim ne söyledi, kim neyle suçlandı, kendisini nasıl savundu. Yani normal bir adli süreci takip ediyoruz. Ama bu yapının üyelerinin, işte Fırat Sarı'nın bugünkü konuşmasından da savunmasından da anlaşılacağı gibi ben ilk değilim, benden önce de vardı. Acaba bunların farklı bir takım örgütlerle, farklı istihbarat teşkilatlarıyla iltisakları araştırılacak mıdır? Araştırılmalı mıdır? Özellikle işte şimdi ilk davanın 1. aşaması görülüyor. Buradaki tutuklu olan kişilere, hükümlülere, davası süren kişilere yabancı örgütlerle veya bir takım yapılarla işbirliği içerisinde olup olmadığı, başka bildikleri, başka tür çetelerin buna benzer yapıların olup olmadığı sorulmakta mıdır? Sorulacak mıdır? Bunların mesela ortaya çıkarılması lazım. Yani son neredeyse bir 6 aydır çocuklar üzerinden çok anormal şeyler dönüyor bu ülkede. Ya bir de şöyle bir durum var hocam. Mesela bu yeni doğan çetesi patladığında Türkiye'de kısa bir süre sonra Kuzey Kıbrıs'tan bir tane haber geldi. Evet. Daha sonrasında daha geçtiğimiz hafta yine başka bir yavrumuzun ne yazık ki biberonun içerisine tiner konulduğuna dair, yani böyle vahşi bir şey geldi. Ve dışarıda vatandaşlar sürekli olarak bu konuları şimdi tartışmaya başladılar. Hatta şöyle bir durum da var. İster istemez şimdi biz Sağlık Bakanlığı'yla bu konuda hep yayınlarımızda da söyledik. Ya bu güven tahsisinin tekrar sağlanması lazım diye. Fatma Hocam, siz ne düşünüyorsunuz bir vatandaş olarak? Kesinlikle Mustafa Bey. Şimdi öyle bir süreçteyiz ki bizim izlemeye veya konuşmaya vicdanımızın el vermediği, konuşamadığımız bu hususları yaşayan bir de aileler var, bir de bir çocuklarımız var. Tabii iş sadece çocuklarımızla da değil, öyle bir süreç oldu ki şimdi hocamız az önce söyledi, çocuklar üzerinden bir terör faaliyeti mi yürütülüyor diye. Bunun üzerine yine geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı bu yeni doğan çetesinden sonra. Yoğun bakımdaki yaşlı hastaları da yapılan bazı hususlar var. Yani özellikle yoğun bakım ünitesinde yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken aynı zamanda bunu maddi çıkar bağlamında yaşamsal faaliyetlerini engellemeye yönelik girişimler olduğuna dair haberler de çıktı. Yani bu aslında insan yaşamı, daha doğuştan, bebeklikten yaşlılığa kadar bir insanca yaşamanın bile önüne engel olan bu sürecin tabii ki en önemli çözümü denetim ve yaptırım. Tabii. Yani bunu özel hastanelerde de düşünseniz, hangi kurum olursa olsun denetimin çok sık olması lazım. Yaptırımın mutlaka en ağır türden olması lazım. Şimdi bu Fatih Sarı aynı zamanda konuşmasında, bugünkü konuşmasında Fethullah Gülen terör örgütüyle ilgili, terör örgütü kapsamında işte örgüt benim için hassas bir konu, darbe girişiminden sonra bağlantım kesildi gibi bir takım açıklamalarda bulunuyor. Şimdi böyle bir süreç vardı. Ben de süreci devam ettirdim söylemi benim için çok vahşice geliyor. Nasıl böyle bir şey görüp de suça engel olmak yerine suça ortak olmaya
dahil oldunuz. Tabii ki insanın aklı almıyor bu konuda. Ama ben özellikle Sayın Çalışkan'a şunu sormak istiyorum. Yani bu duruşma günleri boyunca hiç, her ne kadar bu süreci bunları yapmış olsalar bile, hani işte Fatih Sarı diyor, ben mesleğimi çok seviyorum, hizmet etmeyi çok seviyorum. Nasıl hizmet ettiği de zaten ortada aşikar ama yani hiç pişman olduğuna dair ya da bunun gerekçesi ne, yani para mı, hani hangi sebeple bu yola tevessül edilmiş? Bunun tam olarak bir açıklaması yapılmış mı? Soralım. Mesela Melihcan oradaydı. Şimdi Melihcan daha öncesinde biliyorsun bu savcıyı falan bunlar Tehdit ettiler. tehdit etmeye kadar uzatmışlardı işi. Şimdi duruşma salonunda hala o tehditvari davranışlarına devam mı ediyorlar, yoksa yargı karşısında biraz da o soğuk terleri görmek istiyoruz aslında bakarsan alınlarında. Nasıldı duruşma salonlarındaki durumları? Özellikle şöyle söylemek istiyorum sizlere. Biz pişman bir tavır bekliyorduk hepsinden. Fakat bazıları çok soğukkanlıydı. Hatta o diyalogları hatırlarsınız, kan donduruyordu. Bebeklerin Mesajlar. ölümleriyle ilgili çeşitli diyalogları olmuştu. Bebeklerin fişini çekmekle alakalı, entübe tüpünü çekmekle alakalı. Yani onları dahi anlatırken bazıları rahat, bazıları vakur, bazıları endişeli. Endişelerinin sebebi aslında bizim gözlemlediğimiz kadarıyla cezaların yüksek olması. Yani sadece insani boyuttan bakmıyorlar. Yani alabilecekleri cezalar aslında çok yüksek. Belki de Türkiye tarihinin alanında en önemli davalarından biri görülüyor şu anda. Yani şunu söylemek lazım. Çok yüksek cezalarla yargılanıyorlar gerçekten ve orada hakimler, mahkeme başkanı gerçekten titiz bir şekilde soruyor sorularını. Bunun dışında tabii ki söylediğiniz gibi hala soruşturma yürüten savcıya yönelik çeşitli ifadelerde bulunuyorlar. Yani savcıyı örneğin Gıyasettin Mert Demir çetenin yoğun bakım sevkiyle suçlanan kişisi ki ilk 3 kişi arasında yer alıyor. Yoğun bakımlara bebek bulmakla sorumlu kişi savcıyı art niyetli bulduğunu söyledi. Bununla birlikte tabii ki Fırat Sarı da aynı şekilde iddianamede, dosyada yer alan uzman görüşü kısmı var. Bu kısmı tamamı aslında reddediyorlar ifadelerinde, savunmalarında. Yani şunu söylemek gerekir. Tabii ki soğukkanlılar aslında. Çok hani bizler pişmanlık duyamıyoruz. Peki bu katliamı gerçekleştirme gerekçeleri sadece para mı yani? Ya motivasyon olarak sence baktığında Melihcan, Yoksa bir terör örgütüne hizmet mi yani? Bunun Şimdi- altyapısı ne olabilir aslında? aynen ya bu şimdi Yaşar Hocam'a da döneceğim ama şu soruyu da soralım. Yaşar Hocam biraz daha konuyu da derinleştirmiş oluruz hazır Melihcan da buradayken. Bu iddiası, hani yapıyı ben keşfetmedim zaten var diye iddiası var ya. Şimdi ister istemez kafada şöyle bir şey oluşuyor. İşte az önce iki konuğumuzun da söylediği gibi ya bunlar acaba başka bir örgüte mi hizmet ediyorlardı? Ya da şimdi sen zaten o duruşma salonu içerisindeydin, ben şundan da korkuyorum. Soruşturmayı bir sulandırma çabası da olabilir mi sence bu? Hani çünkü bu kadar soruşturmayı daha da genişletelim, biraz daha dallandıralım, budaklandıralım. Böylece asıl maksadından farklı bir yere doğru kaysın ve biz de acaba burada süre kazanıp nasıl kurtulabiliriz'i planlayalım şeklinde de bir planları olabilir mi? Sen ne düşünüyorsun? Şimdi aslında şöyle söylemek istiyorum. Gerçekten çok geniş bir sanık avukatı kadrosu var. Neredeyse salonun %30'unu %40'ını kaplıyorlar. Şöyle söyleyebiliriz ki bir sanığı özellikle mesela Fırat Sarı'dan örnek vereyim. 3 avukat savunuyor ve sulandırmak olarak ifade edilebilir mi bilmiyorum. Lakin mahkeme başkanı soru sorarken neredeyse mahkeme başkanının her sorusunda bir itiraz geliyor. Söylediğiniz gibi diğer terör örgütleriyle ilgili herhangi bir soru şu an için gelmedi. Fakat bugün Fırat Sarı kendisinin daha önceden yargılandığı döneme dair konuşmalar yaptı. Ben gençtim. Biliyorsunuz PKK iltisakı var Fırat Sarı'nın. İşte gençtim o dönem. Cezamı çektim ve topluma kazandırıldım tarzında bir söylemde bulundu. Fakat bu yapıya mensup kişilerin bizler henüz o şekilde bir soru gelmedi. Ne avukatlardan geldi bu soru ne de henüz mahkemede biz öyle bir konu duyduk. Lakin tabii ki düşündürücü. Şeyi soruyorlar mı mesela Melihcan? Şimdi ifadesinden okuyorum. Bu yapı zaten vardı. Gel sen yap dediler. Mesela bu dedilere karşı mahkeme salonunda hiçbir avukat ya da hakim bey şunu sormadı mı mahkeme başkanı? Sana kim dedi bunu diye? Dedi.
Yani şöyle, kendileri zaten açıklıyorlar bu durumu. Yani bunu şöyle özetliyorlar. Küçük tıp merkezlerinden zaten bu bebekleri aldıklarını söylüyorlar. Lakin bunun dışında şöyle şeyler de söylüyorlar. Biz sadece İstanbul'dan bakıyorsunuz bu olaya. Atıyorum Van'a gittiğinizde fizik tedavi üniteleri, erişkin yoğun bakım ünitelerinde benzer yapılar var diyorlar. Yani işletmeler var diyorlar. Şu şekilde Az önce bahsettim. düşünün ki hastanenin bir kantin işletmesi var. Aynı şekilde bu isimler şunu iddia ediyorlar ki benzer şekilde yoğun bakım da işletiliyor. Biz de onlardan biriyiz diyorlar. Yaşar hocam, böyle insanın kanı donuyor ya. Elbette bir vatandaş olarak böyle bir sadece çete olarak düşünmemek lazım. Aslında olayın belki de 3 boyutu var. Hani biz şimdi az önce dedik ya, acaba arkalarında bir terör örgütü mü var diye. Bunların kendisi terör örgütü ya. Tabii ki. Elbette. Sağlık terörü ya. Şimdi bu olayın belki de 3 boyutu var. Biri insani değerlerle ilgili boyutu. O boyutta bu çetenin mensuplarının ve bunlarla sizin sorduğunuz o soru, kim size devam edin ya da bu işi alın dediği sorusu. Aslında o medyada sorulan 5N1K sorusunun direkt olarak Temeli bunlara değil mi? sorulması lazım. İkinci, insani değerler boyutu, demek ki bir yozlaşma var toplumumuzda. Onu da kabul etmek lazım. İkincisi, Can Türk hocamın bahsettiği mevcut sağlık sistemindeki aksaklıklar, boşluklar ve açıklardan yararlandıkları anlaşılıyor ki Fatma Nur hocam da başka bir yaşlılarla ilgili de Tabii, benzer erişkin yoğun iddiaların bakım. olduğu söyleniyor. Demek ki sağlık sisteminde problemler var. Sistemin baştan aşağı gözden geçirilmesini gerektiren bir durum söz konusu. Üçüncü nokta, hocalarım yine bahsetti. Acaba bu planlı, örgütlü, dışarıya veya içerideki belli gruplarla bağlantılı işbirliği içerisinde yapılan bir şey mi? Çünkü biliyoruz dünya artık değişti. Savaşlar, mücadeleler, çatışmalar sadece cephede yapılmıyor. Hibrit. Eğer siz başkalarını rahatsız ederseniz o sizin toplumsal yapınızı da bozacak eylemlerde bulunabilir ya da eylemde bulunanları destekleyebilir. Bu 3 temel soru üzerinden olaya bakmak lazım. Sadece şu anda devam eden mahkeme değil, soruşturmanın daha geniş eksende yapılması gerektiğini gösteriyor bize. Doğru. Şimdi bir de konusu da var ya, biz bu dava aşamasını o kadar çok konuştuk ki şimdi ister istemez aralara bazı bilgiler geldi, acabalar girdi falan. Melihcan, aslında toplumun büyük bir kısmı belki de bilmeden üzerine yorum yapıyor. O yüzden ben senden bir kez daha anlatmanı isteyeceğim. Mesela bu yeni doğan çetesi tam olarak ne yapmıştı? Nasıl bizim yavrularımıza kıymıştı? Şimdi sen o ifadelerle beraber hikayeyi daha farklı bir boyuttan görüyorsun aslında bakarsan. Bu organizasyon, bu suç organizasyonu nasıl işlediğini bize bir anlatır mısın? Aslında şu şekilde söyleyebiliriz bunu. Bildiğimiz üzere bazı hastaneler büyük, bazı hastanelerde küçük. Doğumlar bir sürü hastanede gerçekleşiyor. Yeni doğan bebeklerin doğumları birçok hastanede gerçekleşiyor. Ki İstanbul gerçekten bildiğiniz üzere büyük bir şehir ve birçok ilçesi var. Fakat yeni doğan yoğun bakımı gerçekten büyük bir maliyet gerektiren hastaneler için bir sistem, bir yapı. Yani hastanelerde erişkin yoğun bakımı dahi olabiliyor. Fakat yeni doğan yoğun bakımı olmayabiliyor. Bu süreçte bu insanlar, özellikle Gıyasettin Mert Özdemir gibi sevk sağlayanlar küçük merkezlerle iletişime geçerek bu sorunlu bebekleri öğreniyorlar. Sorunlu hastalıklı bebekleri öğreniyorlar. Örneğin prematüre doğan bebekleri, 500 gram doğan bebekleri ya da doğuştan anomalili doğan bebekleri öğreniyorlar ve bunu şebekeye aktarıyorlar. Ardından bu şebekeye aktardıktan sonra şebeke bebeği hastaneye öneriyor. Yani diyor ki sizde yer var mı? Ve bunun başında da Fırat Sarı var aslında. Yani Gıyasettin Mert Özdemir'in önerdiği isim, bizler ifadelerde de dinledik, Fırat Sarı. Yani
birkaç isim daha var. Gıyasettin Mert Özdemir'le birlikte, ama en önemlisi Gıyasettin Mert Özdemir. Kendisi 112 çalışanıydı, sevkçiydi. Fırat Sarı'yı arıyor ya da ulaşıyor mesajla bir şekilde ve diyor ki böyle böyle bir bebek var, nereye sevk edebiliriz tarzında konuşuyor. Nerede o sırada anlaşmalı, biliyorsunuz özel hastanelerle anlaşarak yapmışlardı bu işleri. Peki hastanelerde Hangi hastanelerde o sırada kimlerle bu- anlaşmışlar Melihcan? Hastanelerde. Ya şimdi özel hastanelerle anlaşmışlar ya. Ya hastanede şimdi başhekimle mi anlaşılmış? Hastanede Sahibiyle, Şöyle, hakimle- çocuk doğum uzmanıyla mı anlaşılmış? Kiminle anlaşılmış hastanede? Evet, aslında bu önemli bir noktaydı. Bugün Fırat Sarı da buna cevap verdi. Avukatlar sordu bu soruyu da. Hem avukatlar sordu hem duruşma savcısı sordu aslında bu soruyu. Fırat Sarı da buna yönelik cevaplar verdi aslında bugün. Hastane yönetimleriyle görüşüyordu. Yani hastanenin ya sahibiyle ya da yönetim kuruluyla görüşüyordu. İddiası tabii başhekimlerle bu, de- sanın. Tabii ki başhekimlerle de irtibat halindeydi. Bunlar aslında birbirinden ayrılabilir yapılar değil. Ben hepsiyle görüşüyorum dedi. Tabii bunların Çemberleri genişletmek bunların istiyor. iddia olduğunu bir kez daha altını çizelim. Çünkü o sanıklar şimdi mahkeme Tabii ki. salonlarında kendilerini Tabii. kurtarmak için de ister istemez herkese Genişletik. çeşitli iddialarda Tabii. bulunabiliyorlar. Buyurun hocam. Şimdi Tabii ki Mustafa Bey, bunları benim anladığım olay şu. Söylemek istiyorum. Bunlar iddia, yani Fırat Sarı'nın kendi ağzından çıkan iddialar Tabii. bunlar. Tabii. Bizim gözlemlerimiz değil. Evet. Şimdi hastanız var, 112'yi arıyorsunuz. Ambulans çağırıyorsunuz. Bir şekilde 112'nin yani ASKOM uygulamasının içerisinde demek ki kendi adamları var ki bunlara haber veriliyor. Bunlar gidiyorlar. Zaten sanıklardan bir tanesinin iddiasında, savunmasında İstanbul'da 3 tane yeni doğan küvezinin olduğu ambulans olduğu, bir tanesinin kendilerinde olduğu. Şimdi bunlar demek ki böyle bir teşkilat içerisinde. Şimdi 112'nin, şimdi hasta talebi 112'ye geldiğinde 112 içerisinde bu adamlarla çalışan birileri var. İhbar, çünkü hasta ambulans sevki Tabii, random yapılıyor. Bunlara haber veriliyor. Ama Fırat Yeni Sarı doğan olursa- mesela kabul etmemiş bunu Fırat Sarı. 112 çağrı merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ettikleri suçlamasını kabul etmemiş. Ya işte ama nasıl haberiniz olacak? Şimdi normalde hastanız Başka o olduğu zaman bir zaman iletişim ağı var. 112 Yani. Şimdi telefon kayıtlarından şurada kimin ne başımızda zaman yönlendirecek 4 kişi çıkar zaten. birimizden birinin başına bir iş gelsek nereye ararız? 112 ararız. Tabii. 112'den de bir ambulans gelir. Demek ki 112'den aradığımız vakit eğer rahatsızlıkla ilgili, mesela yeni doğanla ilgili bir teşkilat kurulmuş. 112'den bu adamlara, ki bir tanesi suçlanan örgüt lideri olan söylenenlerden bir tanesi ambulans şoförü. Ambulans şoförüne bilgi akıyor. Ambulans şoförü de bu, çok affedersiniz, at hırsızı arkadaşa haber gidiyor. Evet. O da artık anlaşmalı hastaneleri var. Bunlar şöyle bir şey de yapmışlar. Mesela özel hastanelere, benim anladığım, gidiyorlar diyorlar ki ya sizin yeni doğan ünitenizi biz işletelim. Evet. İşte buradaki hemşirelere siz normal asgari ücretini verin, özel hastane. Üstünü de biz tamamlayalım. Siz bizim işimize karışmayın. Biz de size para kazandıralım. Hak ediş olacak çünkü. Bunlar o tespit ettikleri hastanelere götürüyorlar. Bu Ve şirket ondan kapsamında sonra mı yapıyorlar? nasıl? Şirket kapsamında mı yapıyorlar yoksa bireysel? Hayır, şirket değil sonuçta hocam. nasıl Şöyle yönetiyor? yani Ağ kurmuşlar hocam. şimdi ben, sizin hastaneniz var. Ben diyorum ki ya sizin hastanenizin yeni doğan ünitesini siz işletmeyin. Ben işleteyim. Yani benim teçhizatım var. Benim personelim var. Hastayı ben getireyim. İşte bu hasta şeyi sonunda artık işin bir de parasal boyut var. İşte %20'si sizin olsun, %80'i benim olsun. Sizin hemşirenizin, doktorunuzun neyse işte belirli ücretini de ben ödeyeyim. Üstünü siz tamamlayın veya üstünü ben ödeyeyim. Evet. Ne oluyor? Ben size getiriyorum. Şimdi sizin hastanenizdeki, o hastanedeki yeni doğan ünitesinde çocuk kaldığı süre boyunca ben devletten para alıyorum. Bunlar devleti soyuyorlar. Evet. Bunlar hastaneleri aracı olarak kullanıyorlar. Tabii, Benim tabii, anladığım bu. devleti Şimdi soyuyorlar. bu işin arkasında demek ki 112'ciler, yani orada çalışanlardan bir Ambulans ekibi var. şoförüyle irtibatlı Bu olan. hastanelerde çalışan ekipleri var. Yani anlaşmalıya oldukları hastanelerde. Ardından bakın biz idare hukuku derslerinde öğrencilerimizi üniversite derslerde konuşurken şimdi iki tür kolluk hizmeti vardır. Birincisi, bir tanesi adli kolluktur. Çok kısa zamanım kaldı hocam. Tabii ki. Şimdi emniyet bunları yıllarca, aylarca izlemiş. Sorun şu, Türkiye'de adli kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi de lazım. Bu çok boyutlu bir olay ve sadece mesele çocuklarımızla ilgili, yani basit bir kriminal olay değil. Nesillerimizi etkileyecek bir olay.
bu ülkenin nüfusunun %26'sı çocuksa ve çocuk nüfusumuz azalıyorsa mevcut çocuklarımızı öldürmememiz lazım. Yani ben vallahi Cumhuriyet Savcımızı buradan bir kez daha Tabii tebrik ki, ediyorum. tabii ki. Hani Cumhuriyet Çok Savcımız cesurca. bu işin üzerine gitti, çıkarttı. Sağlık Bakanımıza da teşekkür Aynen, etmek Sağlık lazım. Bakanımız Çünkü Kemal o dönem Gümüşoğlu, başlamış, İl Sağlık yani, Müdürlüğüyken başlamış. Bu işi ortaya Yani, çıkartan evet. en önemli isimlerden bir tanesi kendisi. Meriçhan, ben sana son olarak bir şey daha soracağım. Şimdi bu tarz davalarda genelde ara verildiğinde avukatların kendi arasında konuşmaları olur. Özellikle sanık avukatlarının ahvalini nasıl görüyorsun sen? Dışarı çıktıklarında böyle rahat hareketler içerisindeler bu sanık avukatları, yoksa dava üzerine bir telaşları var mı? Kesin konuşmalarına falan da şahit olmuşsundur. En azından yargılamayı etkileyecek şekilde değil ama oradaki durumun bize bir fotoğrafını anlatabilirsin diye düşünüyorum. Tabii ki Bakırköy Adliyesi zaten büyük bir adliye, fakat etrafındaki oturulabilecek kafeler, mekanlar sınırlı. Biz de onlarla iç içe oturuyoruz aslında sanık avukatlarıyla. Tabii. Şöyle ki kendilerinin zaten basına dair bir tepkileri var sürekli. Bu tepkinin sebebi de aslında soruşturmayı ilk defa yürüten savcı beye uzanıyor. Yani biz sürekli duruşmada şunu duyduk. Neredeyse tüm sanık avukatları konuştuğumuz gibi az önce gerçekten savcıya yönelik sürekli bir ifade süreçleri oluyor. Soruşturmayı yöneten ilk savcıya yönelik. Art niyet, Savcıyı mı iddianame suçluyorlar yönelik orada? ifadeler. Yani konuşurken özellikle mahkemede, diğer türlü yan yana konuşurken zaten çok fazla dava üzerine konuşmamaya çalışıyorlar. Dışarıdaki ilişkileri o şekilde değil. Çünkü onlar da tabii ki bizler oradayız. Davaya katılım gösteren sivil toplum kuruluşları orada. Yani hep beraber aslında iç içeyiz o ortamda. Ki zaten sanıklar da bizim hemen önümüzdeki ince bir şeritin önünde duruyor. Yani biz aslında bir konferans salonunda gerçekleşti duruşmalar. Hemen arkalarındaydık. Biz bu sebeple tüm sanıkların ruh hallerini, söylemlerini, birbirlerine bakışlarını inceleyebildik. Fırat Sarı'yı özellikle gözlemledik. Bütün dava sürecinde mesela sanıkları dikkatle izledi. Bunun dışında sanık avukatları her soru sorulduğunda, ki gerçekten mahkeme başkanı oldukça sabırlı ve olaya hakim bir mahkeme başkanı, her türlü soruyu kendisi değerlendiriyor. Sanık avukatları bazen araya girerek sorulmamasını istiyor. Fakat oldukça objektif şekilde yaklaşarak davaya hangi sorunun sorulacağına, hangi sorunun sorulmayacağına net. Fakat dediğimiz gibi bizler savcıya Sürekli bir davayı galiba zamana oynama, değil mi? Zamana oynama ve davayı sürekli olarak böyle süreci uzatalım. Biz o sırada savunmamızı biraz daha rahat bir şekilde hazırlayalım şeklinde işlemler yapıyorlar. Meriçhan, çok teşekkür ederiz. Bize bu süre zarfı içerisindeki gözlemlerini anlattın. Hem sana hem de kameraman arkadaşımıza bir kez daha kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Fatma Hocam, çok kısa bir sürem kaldı. Kısa bir değerlendirme alayım. Bu süreci kapatacağım. Yaşar Hocam'ın da bir son sözü varsa onu da alacağım. Tabii, yani işin bir de eğitimsizlik boyutu var. Şimdi siz ilk konuşmanıza başlarken hatta söylediniz Mustafa Bey. Bir anne çocuğuna işte tiner içirip, çamaşır suyu içirip, yani bunun artık psikolojik olarak bir ahlaki yozlaşmadan bahsetmemiz lazım. Bir anne bunu evladına yapabilecek raddeye biz geldiysek gerçekten oturup önümüze bazı şapkayı Düşünmemiz lazım, değil mi? koymamız lazım. Aynen. Ve bunun tabii hocam. Yaşar Hocam, bir de sizden alayım son cümlenizi. Kapatayım. Vallahi Fatma Nur hocama katılıyorum. Toplumsal değerlerin zayıfladığı bu dönemlerde bu tip trajik olaylar diyebileceğimiz olabiliyor. Ama toplumsal insani değerlere özellikle eğitimine önem vermemiz gerekiyor. Bir virgül koyalım. Kısa bir reklam arası. 24'te doğrusuna ilişkin bir reklama gidiyoruz. Reklamların hemen ardından tekrar olacağız.